Bu biraz şey bir hastalık gibi değil. Ben orada gülüyorum falan söyleyip ağlıyor. Ona oturmak istiyorum ama 6 ayda her gün istiyorum yani. Ben de uğrayacaktım ne zamandır. Buraya gelmiştim, buradan hemen geçeyim. Oraya. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümlerine hoş geldiniz. Hemen konuya giriyorum çünkü çok yakın arkadaşım Ozan Turgut yanımda. Hemen bir hoş geldin yapalım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyi valla işte. Seni burada görmekten çok Bildiğin mutluyum. gibi. Eyvallah, sağ ol. Bir de seninle böyle hep yan yana geleceğiz. Bir türlü gelemiyoruz. Şimdi hep geliyoruz. Çok Evet, güzel oldu. bu sefer size Hani geliyoruz. hızlı başladık, güzel oldu. Aynen. Keyfin yerinde. Yerinde işte bildiğin gibi yeni şarkı hazırlığı var falan öyle. Direkt onunla başlayalım mı? Hani birinci projede Soytarı'da Haluk Bilginer'le çalıştın. Evet. İkinci projede de Vezir'de Selçuk Hoca'yla, Selçuk Yöntem'le çalıştın. Aynen. Şimdi ne yapıyorsun? Bu şimdi bir üçlemeydi benim aklımdaki. Zaten işte Soytarı, Vezir, Kral diye. İşte Soytarı'da dediğim gibi Haluk abiyle, sonra da Selçuk abiyle. Güzel oldu yani, böyle hayal ettiğim işler oldu. Şimdi bu üçüncüde de Mazlum abiyle, Mazlum Çimen'le yapıyoruz. Hatta yönetmenliğini de siz yapacaksınız falan Evet. diye. Bakalım. Ben hani dinlediğim için biliyorum, çok böyle heyecan veren bir kafası var işin içinde. Zaten bir de onu izleyenler ve dinlemiş olanlar zaten bu bir başka bir Ozan Turgut görüyoruz. Zaten sorularımdan bir tanesi de bu. Yani hani ben işte Gökhan'ın şarkılarında seni dinlediğimizde daha duygusal bir Ozan'ın metinlerini görürken burada daha sosyal bir konu var. Bunu iki ayırırken nasıl ayırıyorsun? Abi aslında şöyle, ben bu romantik taraftan ziyade diğer tarafta da bu sosyal meselelere daha çok kafa yoran bir adamım. Ama işte pop müzik yapıyoruz. O taraflarda duruyoruz ya. Bu taraf daha fazla ağır basıyordu. Ben de o yüzden bu üçlemeyi yapmak istedim hep. Bu da sağ olsunlar yani, Haluk abi de Selçuk abi de kabul edince bu iş başlamış oldu. Bu üçlemeyi bitirdikten sonra bir üçleme daha bunun gibi şeyler yapmak istiyorum. Tabii ki de müzikte bir yeri yok bunun. Hani ne yapıyorsun dediğin zaman işte kafamıza göre bir müzik yaratıyoruz. Onun üstüne de benim yazdıklarımı okuyoruz. Hani böyle bir tür de yok zaten, ama bu gerçekten bu toplumsal meselelerle ilgili, insanla ilgili, içimizdeki şizofrenik durumla da ilgili işleri böyle yansıtmak istedim ama güzel oldu yani ilk ikisi. Bakalım üçüncü de beraber Yani güzel şimdi olacak. ben ilk ikisini de zaten biliyorum ama üçüncünün metnini de iyice böyle dikkate aldığın zaman şöyle bir şey oluyor. Aslında orası sosyal dediğimiz yerde de yine duygusal bir romantik bir durum var aslında. Var. O kişinin kendi içinde düştüğü durumu ve ondan içinden çıkma hali, orası da biraz aslında çok başka bir kafada. Evet ama daha geniş işte. Böyle Evet. sadece bir aşk meselesi gibi değil de daha geniş. Yani insanın bütünüyle alakalı bir durum. Zaten bu hani Soytarı'da anlattığımız mevzu başkaydı, Vezir'de başkaydı. Bu sefer bir vazgeçmişlikten, yani o dünyadan vazgeçmişlikten veya işte her şeyin normal olduğuyla ilgili bir hikaye. Bakalım inşallah millet de beğenir. Daha öncekileri beğendiler ama. Evet. Şimdi de Peki söz yazarı olarak mesela bu kısım önce bu kısımla ilgili konuşmak istiyorum. Söz yazarı olarak mesela senin kendi yazdığın metinleri böyle çok ünlü isimlerde ve üstadlarda ve çok kıymetli değerli isimlerin seslerinde duymak orada nasıl hissettiriyor sana? Senden kopuyor mu o iş, yoksa başka bir bütün mü oluyor? Başka bir bütün oluyor. Şöyle zaten bu tarz şeyler hani belki bir sürü kişinin hayalidir de benim de hayalimdi. Yani insanların yazdığım sözleri okuması, işte ezberlemesi, hep beyazdan okuması falan. Ama işte Gökhan'la beraber başlayan hikaye, hala Gökhan'la devam ediyoruz ama böyle başka isimlerde falan okuyunca çok enteresan bir yere gidiyor yani. Evet, çok güzel. Peki nasıl match oluyorsunuz? Yani bir şarkıyı oluştururken nasıl planlıyorsunuz beraber? Gökhan'la farklı bir birlikteliğimiz var. Onunla beraber biz baş başa oturup şarkı yapalım dediğimiz zaman çoğu zaman bir şey çıkartıyoruz. Yani böyle veya işte ben çok içime sinen bir şey yazdığımda ona gönderiyorum. O bir şey çıkartıyor. Yani Gökhan'la gerçi yakın dostluğumuzdan kaynaklı galiba. Yani böyle işte sabaha kadar oturalım bugün bir şarkı yapalım dediğimiz zaman güzel şeyler çıkıyor genelde. Peki hani tahmin ediyorum o kadar çok yazdığın ama kenara attığında çok işin vardır yani. Var, bayağı var. Yani biriken bayağı var ama işte şey gibi düşünüyoruz. Biz hepsinin bir vakti var diye. Mesela çok beğendiğim şeyler var, yazdığım hikayeler var. Senelerdir bir şey çıkmıyor bazen. İşte atıyorum işte Lafı Güzaf'ta da öyleydi. Çok seneler önce yazdığım bir şeydi.
Sonra bir ara işte bir zamanı geliyor ve oluyor gibi bir şey oluyor yani. Ben baza bayılıyorum zaten. Ha, eyvallah. Başlı başına. Peki şeyi çok merak ediyorum. Yani konsere gidiyoruz işte. Bazen beraber de oluyoruz konserlerde. O sırada denk de geliyoruz. Orada seyirciyi izlediğin oluyor mu? Yani konser sırasında milletin söylediği ve psikolojisini belki de gördün, duygusunu gördün. İzlediğin oluyor mu yoksa konsere mi kaptırıyorsun? Nasıl gidiyor orası? Seyirci izlediğim çok oluyor tabii. Evet. Yani ne Nasıl geçiyor hissettiklerini. Abi, genelde işte ezberleyip söyledikleri zaman şeyleri ya, keyif oluyorum. Hı hı. Duygulanıyorum. İşte yani çoğu zaman çok gülüyorlar diyemem. Genelde bizim şarkılarda biraz duygulanıyorlar. Ağlamaklı oluyorlar Evet, falan. evet. Bu biraz şey bir hastalıklı bir duygu gibi. Ben orada gülüyorum falan. Bunlar söyleyip ağlıyor. Aa, ne güzel gülüyorlar. Ne güzel Ne ağlıyorlar. güzel ağlıyorlar falan. Ama değişik bir duygu ya. Yani keyifli aslında. Değil mi? Çok güzel. Peki abi bir yandan da tabii çok ilginç bir tarafa gidiyoruz şimdi. Bir çocuk kitabı çıkarttınız. Hani ben işte onu almıştım. Çok hani orası nasıl? Yani bir de bir yandan büyüklere onların psikolojilerini belki çok depreştiren, tartan, biraz sallayan bir şey yazarken bir yandan da çocuğun çok naif bir tarafıyla iş yapmaya kalkıyorsun. Ben de çocuklarla çalıştım. Çocuklarla çalışmak çok zordur. Yani onların psikolojileri çok beğenmiyorsa beğenmiyor. Beğeniyorsa beğeniyor. Çok net. Hiç öyle affı yok yani. Oraya yazmak daha riskli mi yoksa tam tersi abi ben orada daha rahatım diyebiliyor musun? Ben orada daha rahatım abi. Çocuk tarafında. Çünkü hani atıyorum 40 yaşını geçtik ama hala çocuğuz yani işte. O taraf daha ağır basıyor galiba. O yüzden daha rahat geliyor. Mesela ikincisini de hazırlıyorum şimdi kitabın. çok İkincisini de yazıyorum. Orada daha rahat ediyorum ya. Yani diğer taraftaki beğeni ve duygular daha sert. Yani aşk acısı herkes kendi aşkını hani yaşadığı şeyi birinci zanneder. Yani daha fazla beklenti var o tarafta. Çocuk tarafına daha rahat ediyorum ya. Çocuklar. Orası başka bir... Evet çünkü uçsuz bucaksız bir hayal gücü zaten. Peki var mı başka böyle projesi? Abi şöyle bir kitap yazmak istiyorum dediğim bir konu var mı? Takıldığın bir nokta var mı mesela? Abi şöyle başladığım da var ama o da şizofrenik bir durum. Böyle benim işte kenar mahalleden başlayan buralara gelen hikayelerle orada duyduğum hikayelerle ilgili böyle bir girift bir şey hazırlıyorum ama kim bilir ne zaman biter bilmiyorum. Biraz o kendi sürecine gidiyor O değil mi? kendi sürecine gidiyor. Yani şey değil hani böyle oturup da devamlı yazabildiğim bir şey değil o. Biraz sert de bir hikaye. O yüzden böyle şey yapıyorum yani. Ya Ferhan Hazırlıyorum. Hoca'nın, Ferhan Şensoy'un hani işte en son zamanında da videolarında da görmüş ya günde 3 saat şu kadar çalışırım diye. Yazarlık için pratiğinle ilgili böyle çalıştığımız bir durum var mı? Abi benim onda bir matematiğim yok ya. Yani o tarz şeyleri çok okudum. Dinledim de işte dediğin gibi Ferhan Hoca'dan da dinledim. Yani hani böyle oturup devamlı oturacaksın. İşte her gün en azından birkaç saat oturacaksın, yazacaksın gibi. Ben onu beceremiyorum genel olarak. Böyle gerçekten canım istediği zaman oturuyormuşum gibi oluyor ama yazmayı da seviyorum. Ama işte onu yapamıyorum ya. Öyle her gün aslında yapsam çok güzel. Ama o disipline bir türlü giremiyorum. Yani. Senin disiplinin bu aslında yani. Evet benim Hani biraz da anladığım kadarıyla bu. disiplinim ve disiplinsizliğim diyelim. Yapamıyorum. Yani. Bu mühendislik yaptığım zamanlarda hemen işte bir şirkete daha başlamıştım ve şirkete girdiğimde insan çocuk bir de 20'li yaşlarımdayım. Kendimi göstermek istiyorum. Ortada bir dağınıklık var, bir düzen ve sistem getirmem gerekiyor. Ve çok sevdiğim bir dostum Erol, izliyorsa da selam olsun. O da yıllardır orada çalışmış ve dedi ki abi buranın dağınıklığı bir sistem. Burayı dağıtmaman, elememen lazım diyordu. Ben önce reddettim, tamam işte değiştirdim. Sonra bir baktım o sistem yine ben artık oraya adapte oldum. Abi, evet. Sonra yeni biri geldi. Çocuk çalışıyordu falan. Dedim ki bozma. Orası bir sistem. Tam olarak öyle. Biraz öyle değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Yazarlık biraz daha böyle bireysel ve öznel bir konu gibi bakılıyor bir yerden. Ama işte biliyoruz ki mesela dizilerde işte bunların bir ekipleri var. Ya da filmlerde de ekipler var ve bu ekipler bunlarla çalışıyor. Sana göre yazarlık çok öznel ve bireysel bir konu mu? Yoksa tam tersine yok biz bunu işte Gökhan'da dediğin gibi beraber yarattınız deyip öyle bir yerden bakıyorsun. Çember gibi bakabiliyor musun yani? Aslında yazarlığa öyle bakamıyorum ya. Yani mesela bu dizilerle ilgili böyle bir iki teklif gelmişti. Yani o takımın içine pek giremiyorum galiba. Hani atıyorum işte şeyi başkası yazıyor. İşte başlıkları, ana temayı başkası yazıyor. Diyalog yazarı var, bir şey var. Evet. Ben oraya
tam adapte olamıyorum ya. Ya takım üyesi olarak değil de kendi kendine bir şey Evet, yapıyor. ya evet. Çünkü bir hikaye düşündüğüm zaman hani benim hayal gücüm olmalı diye düşünüyorum ama bir sürü kişinin şeyi birleşimi o daha doğrusu bu dizi yazarlığı genel olarak öyle Hı ya. hı. O takımın içine pek giremiyorum galiba. Peki Ya var daha mı? doğrusu hikayenin içine giremiyorum o zaman. Bana sadece diyalogları yaz dedikleri zaman yani başka 6 kişinin hayal gücünün üzerine bir de kendi hayal gücümü koyuyormuşum. O bende böyle bir eksiklik yaratıyor yani. Hı. Bunu tam adapte olamıyorum. Kendine ait hissetmiyorsun Evet, galiba biraz kendime anladığım ait bir iş kadarıyla. olmuyor. Aynen. Hı. Anladım. Peki gelecekte mesela sadece film üzerine mesela yazmak istediğim şeyler var mı? Öyle yazarım dediğim bir şey var mı mesela? Abi şimdi daha önce seninle konuşmuştuk. Benim bir tane bir uzun metraj yazdığım bir Evet. hikaye var. İkinciye de başladım. Onun da yarısındayım. Ama atıyorum 6 aydır oturamadım başına. Hı. Öyle hep kafamı kurcalayan bazı eksiklikler vardı hikayede. Ona oturmak istiyorum ama 6 ayda her gün istiyorum yani. Her gün. Bugün Her istedim gün. mi? Evet, İstedim. evet. Yalan yok. Bugün yeni senaryo için ne yaptın Ne diye. yaptın? Hiçbir İstedim. şey. Hayır istedim. Evet, istedim ama 6 aydır hiçbir şey yapmadım. Yani o hikayeden de bahsederim sana. İşte bu ikinci kısa filmi de zaten şey yapıyorum. Çekeceğim yani yazdım. O da aynı. Yani Bekliyor diyorsun. bugün ikinci kısa film için ne Yani yaptın? İstedim. onu istedim. Hayal et. Biz bunları bir de yapmışını için seni konuk edeceğiz haliyle. Ha, tamam. Hani abi artık Aynen. bitti. Yani Hadi o gel abi istediğim şeyi konuşalım. yaptım abi Abi falan hemen diyor. şurada izleyelim. İzleyelim nokta. Güzel. Ben tabii doğal olarak seni konuk ettiğim zaman kimi danıştım? Hemen dedim ki Esra dedim. Bana dedim böyle güzel bir şey soru versene dedim. Tamam dedi. Bak dedi şunu sorabilirsin dedi. Çok önemli bir konu dedi bu. GTR Müziği okuyarak söylemek istiyorum bunu. GTR Müziğin Ege Orman Vakfı ile beraber 5. ormanını tamamladığı bir projeniz var. Evet. Ve bunun da ilk tohumu senden oldu. Bunu biraz anlatmanı istiyoruz. Abi anlatayım. Benim aslında İstanbul macerasıyla ilgili. Ondan da bahsedeyim istiyorum. Evet evet lütfen. İşte 2012 sonlarına doğru işte kardeşim rahatsız oldu. Rahatsızlandı. Kardeşimi kaybettik. Başlasın. Sonra kardeşimi kaybettikten sonra benim şöyle bir hayalim vardı. Yani dedim onun için ne yapabilirim? Onun için bir orman yapsam arkasından müthiş olur diye bir hayalim vardı. Sonra Gezi Parkı patladı. Ben de Gezi'nin ilk günü Gezi Parkı patlar patlamaz. Zaten ben İzmir'de yaşıyorum. Yaşıyordum yani. Sırt çantamla geldim abi Gezi'ye. Sonra Gökhanlarla tanıştık. Gökhanlarla samimi olduk. Sonra Gökhan'la ilk şarkımızı yaptığımızda, daha doğrusu Caner Anal'la yaptık ilk şarkıyı ve bir şarkı bir orman diye bir proje başlatalım dedik. Bu şarkıyla ormanı yapalım. Abi sonra biz onu başlattık. Daha böyle bir koro yapmıştık zaten daha önceden. O zaman 1000 ağaç yapıyordu koru. Melike Turgut korusu oldu. 10.000 ağaç olunca da Melike Turgut ormanı olacak ama hayalim o. Abi sonra Caner Anal'la şeyi yapınca insanız ayıbı yoku yaptık. Bu projeye başladık. Ondan sonra ben İzmir'e döndüm. Sonra Caner aradı abi. Dedi ki Gökhan yeni albümünde şarkıyı okumak istiyor. Biz de sonra oturduk Gökhan'la dedik ki bu birkaç tane daha şarkı yapalım. Bunun gelirlerini de ormanlara verelim. Ve işte şu an Melike Turgut yani kardeşimin ormanı bitti. Üzerine 5. ormanda bitti yani. 5 ormanı yaptık ve hala devam ediyor. O şarkıların gelirleri oraya gidiyor. Artık o kendi kendine bir orman olmuş aslında Evet, bir nevi. Değil mi? aynen böyle devam ediyor yani böyle. Mesela başka bir proje oluyor, ufak bir şey oluyor. Onu da oraya aktarıyoruz. Sağ olsun Gökhan'la Sinem, işte Esra hepsi çok yardımcı oldular. Ege Orman Vakfı'yla da işte beraber çalışıyoruz. Yani bu belki hayatımda yaptığım en güzel şey olabilir. Ha, ne güzel. Hem ismini anmak hem de onu anlamlı bir yere taşımak. Aynen. Hem de bu kadar hani ormandan uzak kaldığımız bir çağda artık senin onun tam tersine orada da muhalefetini güzel vermiş olman Eyvah, çok, eyvah. çok, çok iyi olmuş ya. Genel olarak yanan yerlere falan yapılıyor bu şeyler zaten. Hı hı. İşte devlet veriyor vakıflara. Hı hı. Sonra tabii tekrar yakıyorlar ama olsun bir daha Biz yine yaksın. de yapacağız. Bir daha yaksın. Bir daha yapacağız abi. Evet abi senden istediğim artık yeni projelerinle ilgili gelecekte biraz daha bize anlatmak istediğin şeyler varsa onları duymak istiyorum. Tamam ya Gökhan'da çıkacak şarkılar var abi. İşte bu beraber yapacağımız Kralı Evet. yapmak istiyorum. İşte biliyorsun bir tane yazıp yönettiğim bir kısa filmim vardı. Evet. O da işte Los Angeles'a bir yerlere seçildi. Harika. İkincisini de yazdım. Onu da çekmek istiyorum. Çok güzel. Yazdığım bir dizi var. Absürt komedi. Aa, süper. Şimdi onunla ilgili storyboardlar falan hazırlanıyor. Bir şeyler oluyor. Harika. İnşallah verilirse böyle bir dijitalde falan O süper. güzel olacak. Kaç bölüm planı falan? Ben 8 bölümünü yazdım. Hikayelerin, 3 bölümünün hepsini yazdım.
aslında şeydeki kafamdaki böyle hani 4-8 falan yapmak ama belli olmuyor biliyorsun. Evet, Hani belli olmaz. İngilizce belki 108 de oluyor Evet, veya talep 2-8'de değişebiliyor. bitebiliyor da belli Evet, olmuyor. evet. Yani o var. Aslında en büyük hayalim şu uzun metrajı yapmak. Çünkü o Melike'nin de hikayesi var içinde. Kardeşimin de hikayesi var. İşte Kenar Mahalle hikayesi yani bizim Eşref Paşa hikayesi. Eşref Paşa'yı almadan olmaz hocam. Olmaz. Eşref Paşa'dan bahsedelim. Selamlarını verin. Aynen. O aslında hayalim o şu an için. Harika, çok güzel. Bizim formatımızda bir de ekibe sormak diye bir şey var. Diyoruz ki ekibi hazır burada Ozan'ı yakalamışken sormak istediğiniz sorunuz var mı? Evet, Evet. sor. Abi bir senarist olarak baktığımda izlediğim filmler arasında senaryo matematiğini çok beğendiğim, hani bunun senaryo matematiği şeması çok iyi, işte hoşuma gidiyor, beğeniyorum dediğin bir film var. Abi ilk aklıma gelen 2 film var ama yani bunlar tabii ki de kült filmler tabii ki de yani Fight Club ve Big Lebowski'nin şeyini çok seviyorum. En sevdiğim filmlerden. İkisini İlk beşte hayran. falan muhtemelen. İkisini hayran. Abi şu dövmemi de göstermek isterim sana Big Lebowski'den. Sana yaptırmak istedim. Abi sonra şu dövmemi de gösterip Lahey'ni de 3.'ye eklemeyi isterim. Onu isteyeceğim, daha izleyelim. İzlemedim onu kesin izle abi. Kesinlikle izle. Evet, Onu Noah'ya yapsın kafasına benim galiba da. Müge Tamam, seni seçebilir miyim? Hayır. Hadi yani benim için. Müge geçer Hadi misin Müge. karşıma? Müge'ye alkışlayalım. Hadi Müge. Üç olan kazanıyor. Tamam. Hadi Müge yapmanı istiyorum. 1-0. 1-0. Tamam. Biraz yukarıda. 2-1 2-1. ve 3-1. Aslanım. Kaybettik. Çok be. İşte soruyu sorabilirsin. Hiçbir sorum yok şu an. Evet soruyu sorabilirsin. Düşünmedim. Tamam. Gel bakalım. Sorusu olan var mı? Ben devam edelim. Evet sor. Gel buraya. Ama az önceki sorun üzerinden devam. Tamam gel Evet buraya. abi. Gel buraya. Gel. Hemen sorunu alalım. Ya sen Lahey'ni nasıl izlemedin ya? Ya abi sürekli ertelemek durumunda kaldım, sonra da bir türlü olmadı. Evet taş kağıt makası yendik. Ve Evet. sorumuz geliyor. Benim yıllar önce bir kendi kendime düşündüğüm bir şey vardı. Ben Big Lebowski, Fight Club ve American Beauty'nin senaryolarının ve vibe olarak hissiyatlarının birbirine çok benzediğini, benzer şeyler eleştirip benzer şeylere dokunduğunu düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu arada evet şeyde merak ediyorum. girift hikayeler aslında. Yani birleştirilebilir. Ben de mesela sana katılıyorum. Böyle Şimdi 90'ların düşündüğüm zaman ruhunu çok iyi ifade eden ve benzer şeylerden beslenen, benzer şeylere eleştiren. abi çok yakın yürüyor Değil aslında mi? şeyleri, hikayeleri. Seni tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir soru geldi. Bir soru geldi. Evet, Umut'a bakışıyor. Aynen. Harika. Şimdi gelelim Fanus bölümüne. Tamam. Fanus bölümünün amacı belirli bir kitleye aslında bir öneride bulunuyorsun. Önce Güzel. soruyla başla. Tamam. Soruyu al. Bir kafanda oturtmuş olursun Tamam. bir yandan. Bakıyorum abi. Güzel. Hep siyasi şeyler aklıma geliyor. Böyle pis şeyler yapayım mı? Onu kenara Programımızı kapattırayım mı? başlamadan önce. Tabii daha başlamadım. Sponsor istemiyor musun? O zaman bir saniye. Bir abi. Şey değil mi? Önce harf al. Bir de tombala şeyinden rakam. 7'den 77'ye var. Hangi harf geldi? Tamam. Şenay Düdek. Benim aklıma geldi. Bir de ne alacak? Bir de rakam alacaksın. Oradan. Evet abi. Kaç? 15 ya. Tamam. Şimdi 15 yaşındaki harfinde isim Şenay mı dedin? Yok ya Şenay Düdek o magazinci vardı ya galiba. Evet. Onunla geldi. 15 yaşındaki ile başlayan kişiye nokta nasıl diyeceksin? O kameraya. 15 yaşındaki Şennaz'a hitap ediyorum değil mi bunu? Evet oraya. Mutlaka bir kere oyuncak müzesine gidip Suna Yakın'la konuşmalısın ve tanışmalısın. Bu arada herkes oyuncak müzesine gitmeli ya. Şurası.
Evet. Senin zaten evin yakını. Hemen geliyor. Ben 3 kere falan gittim abi. Üçünde de gözlerim Ben de doldu. 3 kere gittim ve ben çıkamıyorum. Evet. Ben de öyle gözlerim dolu dolu geziyorum. Aşağısında da çok güzel kafeteryası var. Orada da oturup vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Çok iyi. Bu hatta masal kitabını Sunay abi işte şey yaptım, yolladım falan. Evet. Ben de uğrayacaktım ne zamandır. Buraya gelmiştim. Buradan hemen geçeyim. Oraya. Bence çok güzel. Ben çok seviyorum. Büyümeyen çocuklar olduğumuz için bence. İçeride de oyuncaklarımız var. Abi. Geçen gün Kinder'i burada açıyoruz. Sen hala büyümüyorsun bana. Şeyin içinde de duruyor. Oyuncaklarımız duruyor hala içinde. Ben hala alıyorum ya. Silgi aldığı için şimdi Ha şey değil mi? Abi ben de hala ama şu yeni şey çıkarttılar ya. Yok Kinder erkek kız falan. Onlar biraz kötü ya. Eski tadı yok Her Kinder'lerin. şey, hiçbir şeyin eski tadı. Evet, Her hiçbir şey şeyin iyi. eski tadı yok. Evet, hakikaten geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkılarını hem de anılarını bizimle paylaştığın için çok Vallahi. değerli oldu. Ben çok Gerçekten teşekkür ederim. teşekkürler. Sizle de tanıştığıma memnun oldum arkadaşlar. Çok Evet, teşekkür ederim. kanala abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın ki ne kadar çok insana da ulaşabilirsek, ne kadar çok insana hadi gelin desek daha iyi olur, değil mi? Daha da çok konuklarımız olacak. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Kurguda uğraşacaksınız, böyle bak.